Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli turşu tarifi paylaşacağım. Bu turşunun tarifini gördükten sonra karpuz kabuklarınızı kesinlikle atmayacaksınız. 5 gün içerisinde olan turşuyu kütür kütür afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Karpuzlarımızı güzelce doğradık ve kenara aldık. Tabii ki doğrama işlemini yapmadan önce karpuzu güzelce yıkadık. Bu turşuyu yaparken kırmızı bölümlerini çok fazla bırakmıyoruz. Biraz alacalı olacak şekilde karpuz kabuklarının kırmızı bölümlerini çıkartıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Karpuz kabuklarındaki fazla olan kırmızılı bölümlerini aldık. Karpuz kabuğunun dış kısmını soyucu yardımıyla temizliyorum. İsterseniz bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz ama çok fazla derin almayın. İnce olacak şekilde soyun. Bu turşuyu yaptığınız zaman lezzetine inanamayacaksınız. Ben ilk defa yaptım. Bir hafta sonra açıp yedik. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli olmuş. Tadı biraz kelek turşusunu andırıyor. Fakat kütür kütür çok güzel oluyor. Karpuz kabuğunun iç kısımlarındaki kırmızılıkların fazlalığını aldık. Dış kısmını güzelce soyduk. Verev olacak şekilde bir parmak aralıklarla karpuz kabuklarını kesiyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kabukların hepsini şeritli olacak şekilde doğradım. Bu tarifimde 5 diş sarımsak kullandım. Sarımsaklar çok fazla büyük olduğu için küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Böylelikle turşunun içerisine aroması daha güzel geçiyor. Her 5 litrelik kavanoz için 3 adet cin biberi kullanıyorum. Bu cin biberlerini daha önceden kurutmuştum. Sap kısımlarını temizliyorum. İsterseniz taze acı biber de kullanabilirsiniz. Yıkayıp kurulamış olduğum kavanozu alıyorum. 2-3 tane sarımsaktan koyuyorum. 1 adet cin biberini koyuyorum. Yarıya gelinceye kadar karpuz kabuklarını güzelce diziyorum. Bu şekilde yaparsanız daha fazla karpuz kabuğu kavanozun içerisine sığıyor. Karpuz kabuklarını kavanozun içerisine koyarken gelişigüzel koymayın. Bu şekilde istifleyerek koyduğunuz zaman daha fazla karpuz kabuğu sığacak, daha az yer kaplayacak. Yarıya geldikten sonra tekrar 1-2 tane sarımsak atıyorum. 1 adet de cin biberi koyduktan sonra kavanozun ince kısmına gelinceye kadar karpuz kabuğuyla dolduruyorum. Kavanozun en üstüne tekrar 2 adet sarımsak koyuyorum. 1 adet de cin biberi koyarak kenara alıyorum. Kavanozun bir tanesini doldurdum. Bütün karpuz kabukları bitinceye kadar bu işlemi yapıyoruz. Taban kısmına, orta kısmına sarımsak ve cin biberinden koyuyoruz. Daha sonra karpuz kabuğuyla tamamen kavanozun içerisine dolduruyoruz. En üstüne tekrar bir tane sarımsak, 1 adet de cin biberi koyarak turşuyu bitiriyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var.
Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 1 adet orta boy karpuzun kabuğundan 3 tane 1 litrelik kavanozu doldurduk. Her kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. İnce tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. Aksi halde turşularınızda erime olur. Kesinlikle kaya tuzu kullanın ya da iri tuz kullanın. Her kavanoz için 1 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Her 1 litrelik kavanoz için 1 çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. İsterseniz bu aşamada 1 dilim limon da koyabilirsiniz. Her 1 litrelik kavanoz için 1 çay bardağı elma sirkesi koyuyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz, fark etmez. Bu arada turşularımızı kaynar suyla yapacağız. Çaydanlığımıza da kaynar suyumuzu koyduk. İyice fokur fokur kaynamasını sağlıyoruz. Fokur fokur kaynayan arıtıcı suyundan kavanozların ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Daha sonra şişeleri şöyle bir tezgaha vurarak hava kabarcıklarının da tamamen geçmesini sağlıyorum. Daha sonra tekrar ince kısmına gelinceye kadar oluşan boşluğu da kaynar suyla dolduruyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını aldım, güzelce kaynattım. Bunları da güzelce kuruluyorum. Kapakları 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bütün malzemeler birbirine geçsin diye kavanozları sağa sola çevirerek karıştırıyorum. Daha sonra üzerini kapatarak bir gün boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün kavanozların üzerini açıyorum. Kenara koyarak 1 hafta boyunca olmasını bekleyeceğim. Bu turşunun tamamen olmuş şeklini sizlere göstereceğim. Aslında 5 gün içerisinde de olmuş olacak. Bir haftanın sonunda turşularımız güzel bir şekilde oldu. Sizlere bir de bu turşunun iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde vakumlanmış olan bu turşuları 2 yıl boyunca güneş görmeyen serin bir yerde saklayabilirsiniz. Bıçak yardımıyla havasını aldıktan sonra kapağını açıyorum. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oldu. Kaynar suyla yapmış olduğum bu turşu kütür kütür. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Hiç karpuz kabuğundan turşu yapmak aklıma gelmezdi. Gerçekten çok güzel oldu, kütür kütür oldu. Bir kavanozu bir gün içerisinde bitirdik. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız karpuz kabuğundan yapmış olduğum turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.